Şunu izleyelim mi? 2020 model QLED ile 2020 model OLED. İzleyelim. So my friends, in this video we'll be comparing two of the hottest TVs of 2020 so far. On the left is the LG CX OLED and on the right is the Samsung Q90T Q. So the reason that these two TVs will be compared is because they're so similar in price. Now, the Samsung was actually $19.99 in the UK, but you could get £300 discount, which takes it down to $16.99, and the LG was $17.99 in the UK, and I think they're similarly priced in the US. So my friends, in this video we'll be looking at the design and features and specifications of both TVs. We'll look at the interface and operating system and how that runs, and we'll also look at the and when it comes to design for the purpose of the, but it does super thin from the side and further off underneath. Bunlar umurumda değil. Both of these machines is the bezel around the edge is almost identical. LG solda olacakmış, Samsung sağda olacakmış o zaman. 4 on demand or even my 5 and arayüz umurunuz değil ya. TVs have what's called an ambient mode, which effectively is putting art onto your TV. Now, in my opinion, I think LG do a better job of what it displays, and because of oğlum çok güzel gözüküyor. Kafayı yiyeceğim şuna. That image regularly. So obviously it's not retaining an image there for long. Whereas on the Samsung device, you don't have that same worry. So it means that you can have a image on there for some period of time. So the Samsung will go into intelligent mode, which makes things over bright and a little bit unwatchable. And the LG puts everything. Bu Samsung'un şeyle ilgili bir problem var abi. Brightness'la ilgili bir problem var. Bunu sadece şeyde yapmıyor. Televizyonda yapmıyor. Telefonlarda da yapıyor. Samsung telefonuyla bir fotoğraf çekiyorsun. Yemin ediyorum Ghostbusters'ta gibi oluyorsun. Öyle bir patlatıyor ki brightness var ya. İsa geldi seni kutsuyor o anda. Yani abi dur sakin ol ya. O kadar arttırmaya gerek yok. Bir sakin. Bir çekiyorsun bembeyaz. Into eco mode, which does the same but for the different reason, makes everything too dark. It doesn't affect everything so much as you can see with this gaming. Pardon, kontrast abanıyor aynen. On the left, the LG actually looks quite natural, maybe slightly too dark, and the Samsung on the right. Abi bulut yok, bulut. Bulut yok, bulut gözükmüyor. Bulut gözükmüyor bu. Bu ne? Bir ışık üzmesi var yani. If you look at the clouds in the right hand corner, and that's purely down to settings, but when you play with those and make some changes, you can change all of those things. So make sure you spend a lot of time tweaking it. Ben bu arada şeyle uğraşmak istemiyorum ya. Bana en az uğraştıracak şey lazım bana. Yani bunları yapmak seven insanlar vardır kesinlikle de. Ayarlara gidip kontrastları yukarı aşağı yapmak istemiyorum. Ben anlamıyorum onlardan çünkü. I did say in my individual review on the Samsung that I felt that needed more changing out of the box. Here is a good indication. Yo yapan vardır. Kesinlikle yapan var. Yapan bu arada çok yani mesela ben bu OLED'i alıp yapsam veya bu QLED'i alsam yapsam büyük ihtimal OLED'den daha iyi gözükür. Kesinlikle ona da katılıyorum bu arada. Veya bunları alıp böyle işte TV siteleri var, böyle forumlar var, böyle manyak gibi detaylarını yapanlar var, çok güzel gözüken var ama ben anlamıyorum ve uğraşmak istemiyorum. Levels that you can achieve on the Samsung. We all know that on the OLED is going to be a perfect. Abi şuna bakar mısın? Abi şu maviliklere bakar mısın? Şu mavilik farkına bakar mısın? Ama bu adam galiba şey de yapacak. Sonra ayar yaptıktan sonra da inceleyecek galiba. Öyle anlatmıştı. Perfect black on the left hand side, but I'm impressed with the Samsung and how black. Ya bak, olay ne biliyor musun? Evet, siyahlar çok fark ediyor. Mesela hani şuralarda bu camdan seken ışığı varsaymıyorum ama tabii ki de kameramanın şeyi. Abi bak, bu tam siyah olmadığını anlayabiliyorsun bak buranın. Arkadan buradan gelen azıcık bir ışık var. Burada yok yani, piksel kapalı direkt. Zoom in
Işık sızıyor. Bu arada şöyle bir şey var. 4K 5K televizyon olsam böyle hiçbir hareket yapmam. Alırım geçerim abi. Çalışıyor mu? Go bır yaparım. Cidden umurumda olmaz. Ya harbiden umurumda olmaz. Umurumda bile olmaz yani. As you can see, it is just picking up a little bit of reflection in the room, but if you concentrate on Bir kol alınca pikseline bakasım quadrant geliyor. just to the left, and I think it does a pretty good job. I'm really impressed with the black levels of this TV. So guys, I've now had a tweak with the settings on. Bak ayarları ellemiş. İkisinin de ayarlarını ellemiş. And this is where I felt that I could get them both at their optimum. This is just İkisinde en optimumunu böyle yapmışlar. And I think it's doing a great job. It does a brilliant job. Both TVs do a great job at upscaling. This is Renkler oğlum bak soldaki renkler çok canlı. Renkler fark ediyor. Soldakinin ve adamın derisi bile çok güzel gözüküyor. Daha parlak, daha böyle hani canlı gözüküyor. Almost indistinguishable. You definitely get to see that black level a little bit better on the OLEDs, but again Oğlum bak tişörtüne bak, herifin tişörtüne bak. Birisinde yani beyazlarla yıkamışsın gibi, birisi harbiden siyah. Some areas there's some vibrancy on the Sağdaki sanki pervolle yıkamışsınız gibi filan değil mi? Samsung, which you don't necessarily see on the LG. Alakasız geçişler. Surprising how close these TVs. Bugün reklam yayını I do abi. apologize for the slight bit of reflection on the Samsung. It was just I was restricted by the room that I'm in. But as you can see, these are both doing a pretty good job. Let me know what your thoughts are. Are you surprised at how close these two? Dur daha reklam olmadık pervolini sevinmeyin. Alınca şey Now, yaparız. obviously, what we haven't got is a reference point to what it was actually like when someone was there filming. And I imagine that it's probably somewhere in between the two. You definitely see slightly more. They are almost indistinguishable between the two. You wouldn't necessarily know which was which. Okay. Abi yani. We've switched into the PS4 now, and again on the left is the LG and on the right is the Samsung. Let me know what you think. I thought gameplay was really good. I didn't find any evidence of tearing. Oğlum PlayStation'da bu oyun o kadar kasıyor muydu lan? Now, I know that on the LG, some people are reporting raised black levels, but I think that's on the PS4 Pro or on. Nasıl oynamışız lan bir oyunu? Oha. The Xbox One S, but I haven't got either of those, so unfortunately I can't comment. Now it is quite amusing after doing a few. Belki eski şeydir aynen. Belki ilk kasa PlayStation 4'tür. Pro değildir. Pro'da bu kadar kasmıyordu oğlum. Pro'da çok güzel çalışıyordu lan oyun. These individually, you do get loyal customers for either the LG or the Samsung. And so I'd be interested to know what your thoughts are with these head to head. Do you think that there is a clear winner? Because Ya ben bu arada çok üzücü bir şey. Ben God of War'ı PlayStation 5'te biraz oynamak istiyordum. New Game Plus'la filan. Save'imi aktaramıyorum. Save'imi aktaramıyorum abi. Kafayı yiyeceğim. Yok aktaramıyorum. God of War'ı aktaramıyorum. Delireceğim yani. Yapamıyorum abi. Spider-Man için update getirmişler. Bir önceki Spider-Man için. Onu yapacağım. God of War'a patch gelmiş. Yaptım. Aktaramıyorum hala. Aktarılmıyor direkt. Kabul etmiyor patch'i save'i. Yok yani Persona'ya aktardım. Cartı curta aktardım. Birçok oyunun patch'ini save'ini aktardım. Şeyi aktaramıyorum. God of War'ı aktaramıyorum. Çok oynamak istiyorum. Bu arada maviye bakar mısınız? Burada bildiğin turkuaz, burada koyu mavi. Ne kadar farklı. I certainly don't. I think there's positives on one and there's positives on the other. I think in certain scenes the OLED and the darkness of those blacks definitely come into their own, but on others I Last of Us'ı denemedim. Aktarılıyor mu? Now, Bloodborne aktarılıyor. Will test in time will be burn-in because that's something which obviously puts off a lot of people, and even LG on their little intro retail role they talk about that there is no burn-in possible. Bu arada bu yanlış ayarlamış. Bu neyi yanlış ayarlamış biliyor musun? Bu kadar koyu olmasının sebebi herifin yanlış ayarlaması.
Bu dedim ya hani bir ayarı doğru televizyon ayarı yapmıyorum. Televizyon ayarı yapmıyor olabilirim ama HDR ayarı yapıyorum. HDR ayarı yapmak çok önemli. Her televizyon HDR'ı çok daha farklı birbirinden. HDR ayarı yapmak çok önemli. Oyunu HDR'da açıyorsan inanılmaz önemli HDR'ı ayarlamak. On the QLED, whereas LG, obviously, hopefully, there won't be so much of an issue this year, and I know that they do things which like pixel refresh and all of that to hopefully try and prevent it. But it's going to be interesting, and I will do a test in a month or so on the LG just to see whether that is becoming an issue. But what do you guys think? Televizyon ayarlama aracı işleri PlayStation 5'te otomatik ayarlıyor. Yok, oyun açıldığında yani %99 şu anda yeni jenerasyonda çıkan her yeni oyun HDR oyun açıldığında HDR ayarı soruyor sana. Yani şey var ya, PC'de brightness ayarı yaptığım bir şey var ya, bunu görebiliyor musun, bunu göremiyor musun gibi şeyler var ya, HDR için de aynı şeyler var. Bunun karanlıklarında problem var, brightness'larında değil. Now, as this little scene in The Crown shows you, the LG has Dolby Vision capability, but the Samsung doesn't. And likewise, the LG doesn't support HDR10 Plus, whereas the Samsung TV does. Now, from evet, LG'de HDR10 Plus yok. both these TVs, I can't really tell whether one of these is any better than the other. I think they look pretty much similar. Evet, videoda bence fark yok. Ben burada fark göremiyorum. Çok benzer. Belki bunda beyazlar daha beyaz. Bunda biraz krem rengi. Ama çok benzer bence. Okay, footage. Let's have a look at that now. And as you can see, they both, in my opinion, look incredible. If anything, I think the LG slightly shades it. And on this next shot, as you can see, again, it's probably down to the black. Siyahlarda. And then zoom in. Siyahlar çok fark ediyor abi. You know, I don't know if you only saw one of these, whether you would know 100% which was which. This is the screensaver from Apple TV, and again, ben can LG you tercih really ediyorum. see a massive difference? One thing to mention as you... Bak. Şey çok fark ediyor abi. Bak buradan bu piksele geçtiğinde simsiyah. Buradan bu piksele geçtiğinde şurası gri kalıyor hafif. Yani bir renkli bir pikselin yanı gri kalıyor. Sıkıntı o. Probably already know is that on the Samsung there is an anti-reflection layer, whereas on the LG there isn't. As you can see my computer on some of those darker screens in the background, and I've got some little fairy lights around, as you can see, and they do definitely reflect more. Samsung'un anti-reflection olması çok güzelmiş bu arada. Samsung'dan şey sekmiyormuş, görüntü sekmiyormuş bir de. But look at these pictures. They're fantastic on both machines. Here's some of my video Vardır footage Doğukan. now, and what Niye I've done is bakayım ama. I've pulled together some 1080p footage as well as some 4K footage. Çok güzelmiş ya. Mavi yani. Samsung şeyden çok iyi bu arada. HDR10 Plus çok iyi. Yani cidden HDR10 Plus çok iyi. Bugün iyi ile yaptık maşallah.